Dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu canlı yayınımızda BTC USD ve Ethereum'u inceleyeceğiz. Bizler için Bitcoin'de ve Ethereum'da kritik seviyeler hangi seviyelerden geçiyor? Bunu hep birlikte teknik analiz yöntemini kullanarak sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'daki hareketler göz alıcı hareketler. Artık Bitcoin ve Ethereum ayı piyasasından çıktı mı sizlerle birlikte bunu da burada teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda Bitcoin, Ethereum analizleri artık daha sık yapılacak. Dolar, altın, gümüş, euro, sterlin analizlerimiz zaten sürekli olarak var. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat kripto para dünyasına da artık analizlerimizde sık sık değineceğiz. Bizleri takip etmek isterseniz kanalımızın beğen tuşuna dokunup abone ol tuşundan da tüm bildirimleri almak için tümünü seçerseniz memnun oluruz. Evet sevgili dostlarım, Bitcoin'le hemen analizimize başlayalım. Bitcoin'de sıkı bir direnç, 41.000 direnç bölgesi göze çarpıyor. Özellikle şuradan geçen 41.000 seviyesi üzerindeki direnç Bitcoin'de önemli olacak bir direnç bölgesi. Bu hafta itibariyle Bitcoin'i takip eden arkadaşlarımız 36.585 seviyesini kendilerine önemli bir destek olarak kabul edebilirler. 36.585 ve onun üzerinde takipte kalmamız gereken 41.000 dolar seviyesi. Evet, şu 41.000 dolar seviyesi önemli bir kanal aralığı Bitcoin'de olacaktır. Bitcoin 41.000 dolar seviyesini yukarı yönlü aşabilirse de arkadaşlar ilk etapta hedefi 44.000 dolar seviyesine doğru giden bir Bitcoin olarak izleyebiliriz. O yüzden sizler de çok dikkatli bir şekilde Bitcoin'i takipte kalın. Bitcoin şu an itibariyle çok olumlu gözükmekte. Özellikle de takip ettiğimiz stop bölgemizin üzerinde kapanışlar gelmekte. Ve bu bölgemizde şu an itibariyle 34.000 bölgesi civarında geçmekte. Yani kısaca Bitcoin'i şöyle şu şekilde özetleyecek olursak 34.000 bölgesi haftalıkta takip edeceğiniz önemli bir seviye. Bu 34.000 seviyesi üzerinde Bitcoin'in tutunmasına devam etmesi halinde yukarıda 41.000 ilk direnç bölgesi. Bu direnç bölgesini de aşması durumunda arkadaşlar 44.000 dolarlar seviyesine doğru giden bir Bitcoin ilerleyen dönemlerde bizi bekliyor olabilir. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlar bu verdiğim seviyelere çok dikkat etsinler. Günlük bazda Bitcoin'i trade eden arkadaşlar gene 41.000 dolara dikkat. 41.000 dolar altında 35.000 dolar seviyesi bir destek bölgesi. Onun üzerinde de gene 36.585 dolarlardan destek bölgesi olarak takip edilen bir bölge olarak Bitcoin'de dikkat çekiyor. Günlük bazda baktığımız zaman Bitcoin düşen trend çizgisini günlükte yukarıya kırdı. Bu da Bitcoin için olumlu bir seviye. Ayrıca 35.000 dolar üzeri her kalışı Bitcoin için gene ayrıyetten olumlu olabilecek bir seviye olarak göze çarpmakta. Haftalık bazda Bitcoin'e baktığımız zaman bizler için kritik öneme sahip olan seviye ve stop noktası neresi olarak gözüküyor? Evet, haftalık bazda Bitcoin'i takip eden arkadaşlar 35.000 dolara dikkat edecekler. 35.000 dolar Bitcoin'de bir stop bölgesi olarak kabul edilecek bir alan. Buradaki 35.000 dolar seviyesi altında Bitcoin kapanış yapmadıkça, yani haftalıkta bir kapanış yapmadığı müddetçe Bitcoin'de dediğim gibi yön hala yukarı olarak göze çarpmakta. Haftalık bazda trade eden arkadaşlar Bitcoin'deki önemli destek noktalarını hemen belirleyelim. İlk başta şurada 32.000 destek noktamız mevcut Bitcoin'de. 32.000 dolar üzerinde 36.790 36.790 dolar desteği. Onun üzerinde de haftalıkta 44.410 direnç bölgesi arkadaşlar. Sıkı bir şekilde takipte kalacağınız bölgeler.
Haftalık kapanışlarda 35 bin dolara dikkat ediyorsunuz. Bu 35 bin doları takipte kalacaksınız. 35 bin dolar altında Bitcoin'de bir kapanış görmediğiniz müddetçe stratejiniz yukarıda olan 44.410 dolarlar seviyesine doğru giden Bitcoin'i takipte kalmak. Bu aralar Bitcoin ile ilgili haber akışları da sert geliyor. Özellikle büyük dünyaca ünlü bankalardan Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalar haber akışlarına dayalı yukarı yönlü hareketi de tetiklemiş durumda. Bitcoin yatırımcısı 35 bin dolara dikkat ettiği müddetçe yukarıda 44 bin dolarlar seviyesini takipte kalabilirler. Bitcoin'de tabi 44 bin dolarlarla yükseliş sınırlı kalacak mı? Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bizler için ilk etapta haftalıkta gelen düşen trend çizgisinin de yukarı kırılması önemli. O yüzden 41 bin dolarlar bizler için önemli bir seviye olacak. Burada kuvvetli bir direnç göreceğiz. Fakat bunun aşılmasıyla birlikte yukarıda ikinci kuvvetli bir direnç bölgesine doğru giden Bitcoin'de görmemiz mümkün. O da bu hafta itibariyle 44.400 dolar seviyesinden geçen bir Bitcoin demek arkadaşlar. Günlükte grafiği olumlu. Şu an itibariyle stokastik indikatöründe bir al sinyali tekrardan yaktı. Bu al sinyali neticesinde de yukarı yönlü hareketleri 40 bin, 41 bin, 39 bin bantları arasında sıkışmış gözükmekte. 41 bin, 39 bin bant aralığı içerisindeki hareket 41 bin aşabilirse dediğim gibi 44 bin dolarlar seviyesine doğru Bitcoin tekrar hareketine devam edecektir. Ethereum tarafına da bakalım. Ethereum'da bakalım hareketler nasıl gelişiyor. Sizlerle birlikte Ethereum'u da hemen burada analiz etmeye çalışalım. Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'da da gene bizler için önemli bir hareket, bir oluşum göze çarpmakta. Ethereum'da ben BTC'ye oranla hareketlerin daha sert yukarı yönlü olacağı yönündeki beklentimi koruyorum arkadaşlar. Çünkü Ethereum'da çok güzel bir oluşum var ve bu oluşum üzerinde yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş. Ethereum'da da 2100 dolar önemli. 2100 dolar, hemen burayı kendimize bir stop bölgesi olarak belirleyelim. Ethereum takip eden arkadaşlar için şu bölgeden geçen 2100 destek bölgesi. Bu 2100 destek bölgesi üzerinde Ethereum tutunmasına devam ettiği sürece arkadaşlar Ethereum'da hemen hesaplayalım. Ana hedef bölgesi hangi bölge olabilir? Şurada bir 1800 dolarımız var ve yukarıda da geçen 2950-3000 dolarlar seviyemiz var. Yani Ethereum'da ilerleyen dönemlerde bizler için kritik bir seviye olan 2800 dolar seviyesine doğru ilk etapta giden bir Ethereum izleme olasılığımız da oldukça yüksek. Hatta buradaki formasyona baktığımız zaman bize Ethereum'un güçlü olduğunu ve şurada bir ikili dip formasyonunun ardından yukarıdaki tepe seviyesini de kırabilirsek buradaki ikili dip formasyonumuz çalışır ve yukarıda 2800 dolarlara doğru ilk etapta giden bir Ethereum'u ilerleyen dönemlerde de izleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden Ethereum'daki arkadaşların da pozisyonlarını koruması ve 2100 dolar altında bir kapanış olmadığı müddetçe Ethereum'da pozisyonları sıkı bir şekilde takipte kalmaları önemli olacak. Haftalık bazda Ethereum takip eden arkadaşlar gene 2100 dolar haftalık bazda da önemli. 2100 dolar sizler için bir stop bölgesi, bu hafta itibariyle kabul edilebilir bir bölge. Sizler de bu 2100 dolar bölgesini takipte kalın. 2100 dolar altında, bakın burası çok önemli, üstüne basa basa söylüyorum. Teknik olarak 2100 dolar üstünde bir haftalık kapanış daha Ethereum'da bu hafta itibariyle görebilirsek Ethereum'da net 2800 dolarlara doğru yukarı yönlü harekette kaçınılmaz olacak. Haber akışları sıkı takibinizde olsun. Haber akışlarıyla birlikte bildiğiniz gibi Amazon tarafından gelen haber akışlarıyla birlikte yukarı yönlü hareketler yaşadık.
Bu hareketler bugün itibariyle Ethereum'da ve Bitcoin cephesinde hala tutunmaya devam ediyor. Güzel destek ve direnç noktalarını kendine taban yapmaya başladı. Bu hareketlerin devamı gelirse Bitcoin'de de 44 bin dolar çok önemli olacak. Hareketlerin devamı halinde 44 binin aşılması halinde Bitcoin'de de 57 bin dolarlara doğru giden yeni bir serüven başlayabilir. Ethereum'da 2100 dolar önemli. 2100 dolar sizler için stop bölgesi. Bitcoin'de 35 bin dolar var stop bölgesi. Bu bölgeleri takip ettiğiniz müddetçe yukarıdaki ana hedef bölgeleri sizlerin de takibinde olması yeterli. Kendinizi sıkmaya, üzmeye gerek yok. Stop bölgelerine riayet edin. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Stop bölgeleri hayat kurtarır. Bu stop bölgeleri altında kapanış olmadıkça gönül rahatlığıyla yukarıdaki üst seviyeleri takipte kalabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, Bitcoin ve Ethereum ile ilgili yapmış olduğumuz canlı yayını burada keselim. Fazla da uzun olmasın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış kriptocu arkadaşlar varsa da hepsini kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.